Real Madrid'de Mourinho'nun dokunulmaz olarak gördüğü futbolcular kimler? Dumfries resmen Real Madrid'de. Haaland'ın babasından Real Madrid açıklaması. Dünya Kupası'nda Brezilya-Norveç maçından haberler ve açıklamalar. Cristiano Ronaldo'nun ses getiren basın toplantısı. Dünya Kupası'ndan elenen ülkelerden istifa açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kırmızı kart gören Balogun için FIFA'dan şok karar. Real Madrid'den haberler, Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Başlamadan önce videoya like attıktan sonra kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Real Madrid, Olise transferiyle rakipsiz bir hücum hattı kurmak istiyor. Perez, oyuncunun Mbappe ile olan uyumundan çok etkilenmiş durumda. Marca gazetesi bu haberi yaptı arkadaşlar. Yani Olise de gelirse inanılmaz bir takım olur. Gerçekten Galacticos olur Real Madrid. Umarım gelir. Evet, resmi olarak açıklandı. Dumfries artık Real Madrid'in oyuncusu dostlar. Yeni sağ beki. Artık Arda Güler ileride sağda oynarsa, sağ açık bile oynarsa arkada oynayan oyuncu sağlam durumda, çünkü Trent Alexander-Arnold'un savunma yönü çok zayıftı. Resmi olarak Dumfries Real Madrid'de 20 milyon euro bonservis bedeli, 4 yıllık sözleşme. Oyuncu artık Real'in topçusu. Evet, Erling Haaland'ın babasından açıklama geldi. Haaland'ın Real Madrid'e transferi mi? Belki bir gün olur. Real Madrid için oynamayı kim istemez ki diyor Dazın'a yaptığı açıklamada arkadaşlar. Gerçekten bugün de çok güzel goller attı. Brezilya'yı attığı gollerle devirdi. Real Madrid'in tam da aradığı oyuncu Haaland. Merkez santrafor Haaland olacak. Mbappe'yi orijinal pozisyonu olan sol kanat forvete almak gerekiyor. Vinicius Junior'la da yolları ayırmak gerekiyor. Maç sonunda Vinicius Junior ve Erling Haaland konuşuyorlardı arkadaşlar. Takas edelim ya, seni City'ye gönderelim, sen de Real Madrid'e gel. Mourinho Jude Bellingham'ı 4-2-3-1 sisteminde 10 numara pozisyonda kullanmayı planlıyor, AS gazetesi yazıyor. Eyvah eyvah diyoruz arkadaşlar. İşte İngiliz olduğu için, işte hala Dünya Kupası'nda devam ettiği için, üzerinde 10 numaralı forma olduğu için Arda'nın asıl mevkisi olan bölgede Bellingham'ı kullanacakmış. Kullansın. Arda da bir maçta girer, 10 numarada oynar. Hangisi daha iyi kendisi karar verir. Jose Mourinho'nun kadrosunda dokunulmaz olarak gördüğü 4 futbolcu var. Haberi yapan El Nacional arkadaşlar. O da Katalonya bölgesinin haber gazetesi, haber sitesi, yani Barcelona'ya yakın bir haber sitesi. Şu isimleri vermiş: Mbappe, Bellingham, Arda Güler ve Courtois Mourinho'nun dokunulmaz isimleri. Herkesi satarım ederim, kadro dışı bırakırım ama bunlara dokundurtmam diyor. Ama haberi yapan Real Madrid tarafı olan bir haber sitesi değil, dediğim gibi. Barça tarafı böyle bir haber çıkarmış. Şöyle bir söylenti var: yeniden buluşma. Sport'a göre, kaynak Sport, Enzo Fernandez Chelsea'den ayrılırsa gözüne 2 ismi kestirmiş durumda. İspanyol teknik direktör orta sahayı Tchouaméni ve Arda Güler ile güçlendirmek istiyor. Bu iki oyuncuyu çok iyi tanıyor. Arjantinlinin olası ayrılığı piyasayı hareket ettirecek ve Fransız oyuncu ile Türk cevheri Mavilerin yeni antrenörünün büyük öncelikleri olarak öne çıkıyor diyor arkadaşlar Sport. Real Madrid'in La Liga'daki ilk maçı erteleniyor arkadaşlar. Sebebi şu: Real Madrid, Real Sociedad. Kulübün ilk lig maçı ertelenmek zorunda kalacak. Bu Real Madrid'in Dünya Kupası yarı finallerinde en az bir oyuncusunun olacağı ve tüm oyuncuların en az 3 hafta dinlenmeye ihtiyaç duyacağı için diyor. AS gazetesi haberi yaptı. Ağustos'un sonuna doğru başlıyor Real Madrid. Paraguaylı Caceres: Mbappe beni öpmek mi istiyorsun dedi. Ben de madem buralara kadar geldik neden olmasın dedim diyor arkadaşlar. Yani komutanı öpme bence. Vinicius Junior ve Endrick Dünya Kupası'ndan elendi. Mourinho buna çok sevinmiştir arkadaşlar. Çünkü oyuncuların bir an önce elenip kendi kamp kadrosuna katılmasını istiyordu. Erling Haaland, Gabriel karşısındaki düellosunu kazandı. Biliyorsunuz Arsenal Manchester City maçında böyle bir mücadeleleri vardı. Hatta Haaland'ın forması falan yırtılmıştı. Güreşmişlerdi o maçta. Maç öncesi ben çok fazla kafa golü atmıyor demiştim canlı yayında. Çok da güzel bir kafa golü attı. Gabriel'i de bu duruma soktu. Haaland'ın açıklaması: gol atmak için yaşıyorum, 90 dakika maçın içindeyim ve top bana geldiğinde de ne yapmam gerektiğini biliyorum diyor. Haaland: bu turnuvada birkaç kez zirveye çıktığımı düşündüm ama her seferinde karşıma yeni bir zirve çıktı. Bir ya da 2 fırsat yakaladığımda bunlar genellikle golle sonuçlanıyor. Tam olarak ne yaptığımı ben de bilmiyorum, ben böyleyim diyor Haaland. Neymar gözyaşlarını tutamadı maçtan sonra, o da penaltıdan gol attı ve Brezilya bir de penaltı kaçırdı. 2014 futbol sahnesinin parıldayan yıldızıydı. Ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda tüm gözler onun üstündeydi. Pele Brezilya için kraldı, Neymar ise prens.
Futbol hayatını bitirecek o sakatlık. Onsuz Brezilya'nın Almanya karşısında yaşadığı 7-1'lik tarihi hüsran, tribünlerde ve sokaklarda ağlayan milyonlar. Brezilya demek umut demek. 2018 ve 2020'de üst üste çeyrek finalde vedalar. Daha kötüsü olamaz derken daha büyük bir hüsran yaşandı. Bu onun son Dünya Kupası'ydı. Neymar asla kral olamayan bir prens olarak Brezilya milli takımına veda etti. Hüngür hüngür de ağladı arkadaşlar. Rafinha falan onu teselli etmeye geldi. Charlotte'dan kalecisine Viking tarzında bir tebrik arkadaşlar. Böyle tebrikleşiyormuş onlar. Vinicius Junior penaltıyı Guimaraes'e verdi ama o da penaltıyı kaçırdı arkadaşlar. Evet, gelelim Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarına. Ronaldo: Dünya Kupası'nda anı yaşıyorum ve keyfini çıkarıyorum. Mesela uçakta kabin memurlarından birinin Arjantinli olduğunu hemen anladım. Bana bakışlarından anladım. Dedim ki Arjantinli olduğunu biliyorum. Bana bakıp hemen başını çevirdin. Beni sevmiyorsun. Ancak eşim de Arjantinli. Endişelenme, o yüzden eğlenceliydi diyor. Ronaldo bir gazeteciye bayağı bir kurulmuş orada. Ön tarafta yukarıda oturan o adam mı? Beni sevmeyen o adam. Bakalım bana iyi bir soru soracak mı? Evet, sen oradasın. Onun beni sevmediğini biliyorum. Gazeteci soruyor. Cristiano, nasılsın? Ben senin hayranınım ve seninle konuşmak onur verici. Şunu bilmek isterim. 41 yaşında Dünya Kupası'nda oynamanın en zor yanı nedir diyor. Ronaldo'nun cevabı: en zor şey ne mi? Hepinizle konuşmak. Bazılarınızla, özellikle beni sevmeyenlerle ve sen onlardan birisin, bunu biliyorum. İnsanların yüzlerini iyi hatırlarım. Bir yüze sadece bir kez bakmam yeterli, bir daha asla unutmam. Burada kendimi biraz Ronaldo'ya benzettim. Ama 41 yaşında oynamak, bence bu iyi bir deneyim. Çünkü bu seviyeye ulaşmak için fedakarlıklar yapman ve birçok şeyden vazgeçmen gerekir. Ve ben kariyerim boyunca yaşın getirdiği değişikliklere ve detaylara uyum sağlayarak bunu yaptım. Artık eskisi gibi bir oyuncu olmadığımı bilerek diyor. Hey gidi be, vallahi. Ronaldo'cuyuz baba. Cristiano Ronaldo: benim geri dönüş yapmamı istemiyorlar. Bir gün gelecek ve ben futbola veda edeceğim. O gün geldiğinde %100 vicdanım rahat bir şekilde gidiyor olacağım diyor. Gittiği zaman anlayacağız Ronaldo'nun Messi'ni. Futbolu bıraktıkları zaman anlayacağız değerlerini. Onları karşılaştırmayı bırakıp artık onlardan keyif alalım, çünkü son Dünya Kupaları. Cristiano Ronaldo bu turnuvanın son Dünya Kupası olacağını doğruladı. Evet, bu benim son Dünya Kupam. Hadi gidelim ve keyfini çıkaralım diyor Ronaldo. Vay be. Ronaldo'dan Yamal açıklaması. Yamal parlak bir geleceğe sahip. Çok iyi gidiyor ve geleceği harika olacak, ama ben her zaman İspanya'yı bir takım olarak değerlendiriyorum ve onlar çok iyi oynuyorlar diyor. Gazeteci Ronaldo'ya soru soruyor. Messi ile olan rekabetinizden büyük keyif aldık. Taraftarlara ne mesaj vermek istersiniz? Ronaldo'nun cevabı: geride kalan şey insanlardır. Bizi seven insanlar, onlara unutulmaz anlar yaşatabildiğimiz insanlar. Çevremizde çalışan insanları görüyorum. Yine bu kabin görevlisi olayını anlatmış. Burada her şey yolunda, önemli olan sonuna kadar keyfini çıkarmak. Evet, bu son Dünya Kupası olacak diyor. Ronaldo: kupada şu ana kadar 3 gol attım. Bence fena sayılmam. Evet, daha fazla gol atanlar var çünkü çok iyi oynuyorlar. Ancak ben de fena değilim. Bakalım yarın gol atabilecek miyim? Göreceğiz diyor. Ben veya takım arkadaşlarım da atar diye de ekliyor, aslında o yok burada. Basın toplantısı görevlisinin konuşmasına fırsat vermeden araya girmesi üzerine Ronaldo: dur bir cevap vereyim, amma da acelecisin. Speedy Gonzalez misin sen diyor Ronaldo. Abi patlatma beni ya. Evet, gelelim şu garip habere. Yani garip bir karar var. Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Balogun tek maçlık kırmızı kart cezasının ertelenmesiyle birlikte son 16 turunda Belçika'ya karşı forma giyebilecek. Abi, adamın kırmızı kart cezasını bir sonraki maça ertelemişler. Çok garip. Ve bu kırmızı kart cezası bir maçlık olmamalı bence. En az 3 maçı var o yaptığı faulün. Adamın Aşil tendonuna basıyor. Balogun'un kırmızı kartının incelenmesi için Beyaz Saray'dan Infantino'ya direkt telefon gitti. Donald Trump bu büyük adaletsizliği düzelttiği için FIFA'ya teşekkür ederiz diyor. Abi, gözlerimizin önünde bir işler çevriliyor ve bu büyük adaletsizliği düzelttiği için diyor. Yani burada bir adaletsizlik yok mu arkadaşlar? Bana mı yanlış geliyor bu, bilmiyorum. Yani gerçekten garip bir sorun var burada. Belçika'nın teknik direktörü Rudi Garcia da açıklama yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri maçımızı 6 Temmuz'da zannediyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış. Şaka olarak kırmızı kart cezalısı bir oyuncu oynayacak diyor. Kurtuğa da oradan gülüyor.
Belçika Futbol Federasyonu FIFA'nın Balogun hakkında verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Fair play ilkesini korumak adına bu turnuva ve gelecekteki turnuvalar için tüm hukuki seçenekleri araştırıyoruz diyor. Belçika Futbol Federasyonu da işlemlere başlamış. Kırmızı kart cezası ertelenen Balogun için hazırlanan fotoğraf arkadaşlar. Joker kartını kullanıyor. Evet, bu da Balogun'un yaptığı faul arkadaşlar. Yani bu bildiğiniz 3 maçı 5 maçı var şu hareketin. Ve erteliyorlar arkadaşlar ya. Wozniak'dan açıklama var. Messi'ye sarılma hayalim vardı ama reddetti diyor. Allah, Messi niye bu kibir var bilmiyorum ya. Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Ürdün'de teknik direktör Yamal Selami görevinden istifa etti. Ben hepinizden daha da Ürdünlüyüm dememiş. Dünya Kupası'ndan elenen Gana'da teknik direktör Carlos Queiroz istifa etti. Ben hepinizden daha da Ganalıyım dememiş arkadaşlar. Fransa teknik direktörü Deschamps, Mbappe komutan değil diyor. Yalan söyleme, komutan o. Evet, günün sözü de bu olsun. Hem de anmış olalım kendisini. 50 kilo veren Celal Şengör. Ben bilim anlatıyorum, millet kilomla ilgileniyor. Ben burada futbol anlatıyorum, bir şeyler anlatıyorum. Adam farklı şeyler söylüyor arkadaşlar. Garip garip yorumlar var. Artık bundan sonra hepsini engelliyorum. Uğraşamayacağım hamam böcekleriyle gerçekten. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla video isterseniz eğer ve bize destek olmak isterseniz bu videoya like attıktan sonra lütfen hype haklarını kullan. Çünkü bugün pazartesi ücretsiz hype hakların yenilendi. Ve bizi daha yüksek yerlerde görmek istiyorsanız kanalımıza mutlaka abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü ücretsiz abone olmak. Kendine çok iyi bak, hoşça kal. Bay bay.